Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi üçgen şal modeli anlatacağım. Modelimiz oldukça kolay ve çok hızlı ilerlemekte. Tüm detaylarını, püf noktalarını adım adım anlatacağım. Ben şalımı yaparken arkadaşlar angora tarzı bir iplik kullandım. Şöyle hemen kalınlığına da bakalım. Dilediğiniz markalarla, dilediğiniz iplerle elbette yapabilirsiniz. Yine tığ numarası olarak ise 2 milim bir tığ kullandım. Şimdi kanalıma abone değilseniz abone olarak desteklerseniz de çok memnun olurum. Hadi kolay modelimize başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Ben daha rahat görmeniz için koton bir iplik ve biraz daha kalın bir tığ tercih ettim arkadaşlar. Olduğum noktada 5 tane zincir yapıyorum. Şimdi ilk zincirime batarak şöyle her iki ucunu birleştireceğim. Burada 3 tane zincir yapalım. Boşluğumun içerisine ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İkişer ikişer çıkarttım. Bu birinci trabzandı. Şimdi ikincisini de yaptım. Zincirim dahil 3 kabul ettim. Arada 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada 2 zincir yaparak tekrar 3 tane ikili trabzan yapalım. Hemen şöyle bakalım. 3 tane grup yapmış olduk arkadaşlar. Trabzan gruplarımız 3 adet. Şimdi dönüşte 3 tane zincir yapıp çevirdim. İlk boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir. Yine aynı boşlukta 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şalımız arkadaşlar sağ ve sol kenarda daima bu şekilde ilerleyecek. Şimdi sağ kenarı yapmış olduk. Su taşı diyoruz buna. İlk su taşımı yaptım. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Ve şu boşluğa da sol kenarı yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet, bu şekilde devam edelim. 3 tane zincir yapıp yine çevirelim. Sağ kenardaki su taşını yine yapıyorum. Burası hiç değişmediği için biraz hızlı geçeceğim. Videomuz fazla uzamasın. 3 tane ikili trabzan yapıp arada 2 zincir yapıp yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Beş tane zincir yapalım ve şu boşluğun içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Şimdi yine buraya sol kenarı yapıyorum. Üç tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesindeki ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Aynı yerleri tekrar ettiğim için hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Videom çok uzun olmasın. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Yine 3 tane zincirimizi yapıp sağ kenarımızı yapıyoruz. Şimdi 5 zincirlik geçişlerimiz olacak. 5 tane zincirimi yaptım. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sık iğne,
5 zincir, sol kenar. Desenimi yapacağım yuvayı oluşturdum şu anda. Hemen tutup sizlere göstereceğim. Evet. Bakın burada bir yuva oluşturduk arkadaşlar. 5 zincirlerle ilerledik. Sağ ve sol kenar aynı devam ediyor. Sadece şu kurulumu düzgünce yaptığımızda zaten modelimiz ilerleyecek. Dediğim gibi bakın bu kenar aynı devam ediyor. Bu kenar aynı devam ediyor. Şimdi buraya 3 zincir yapıp bir su taşı yapıp tekrar dönüp desen yapacağım. Ben hemen hızlıca şurayı hazırlayıp geliyorum. Evet, şu noktada kalmıştım. 3 zincirimi yaptım. Sağ kenarımı yaptım. Şimdi fıstıklı olan sırayı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 5 tane zincirimizi yapalım. Bu boşluğun içerisine sık iğne ile sabitleyelim. Şimdi 2 tane zincir yapalım. Boşluğumuza fıstık yapacağız arkadaşlar. Tığıma bir kere doluyorum. Bu boşluktan fıstık için şöyle ilmek yükseltiyorum. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 kere sardım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre bu sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi hepsini şöyle tek seferde çıkartıyorum. Bir tane zincirle kapattım. Arada 2 tane zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa 5 kere sardığım fıstıktan bir tane daha yapıyorum. İki tane fıstık yaptıktan sonra arada 3 tane zincir yapıyorum. Şu arada 2 idi, burada 3. Şimdi buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. 5 kere sardım ipimi. Hepsini çıkartıyorum. Kapattım. Şimdi arada 2 tane zincir yapıp tekrar 4. fıstığı yapıyorum. Hepsini çıkarttım. Zincirle kapattım. Bakın 2 tane fıstık yaptık. Arada 2 zincir. Şu arada 3 zincir yaptık. Büyük bir boşluk oluşturup tekrar 2 tane fıstık, arada 2 zincir. Şimdi bu sırayı bitirmemiz için 2 tane zincir yapıyoruz. Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir ve sol kenarı tamamlıyorum. Şimdi ben burayı tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Tekrar bir su taşı daha yapacağım. Öbür sırayı gösteriyor olacağım. Hazırlayıp geliyorum. Evet, burayı tamamladım. Şu sağdaki su taşını da yaptım. Şimdi başlayalım. 5 zincirimizi yapalım. Şu boşluğun içerisine sık iğne yapalım. Tekrar 5 zincir. Şimdi tığımın üstüne doladım. Şu büyük boşluğa 3 zincir yapmıştık ya, buradaki boşluğun içerisine trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle, hem burada ilerlemiş olduk hem de buraya trabzan yapıyoruz. Bir tane yaptım. Şimdi bunu 6'ya tamamlıyorum. Şöyle bakalım. Yine 5 zincir. Şuraya sık iğne. 5 zincir. Sol kenar. Şimdi şurayı tamamlayıp tekrar üst sırayı da başlatıp geliyorum arkadaşlar. Evet, yeni sıramı başlatıyorum. Şu an artırmayı yapıyoruz. Yani şuradaki deseni 2'ye artıracağız burada. Onun yuvalarını kuruyoruz. Hemen yapalım. Bakın 5 tane zincirimi yaptım. Şu noktada sık iğnemi yapıyorum. 5 zincir.
Burada sık iğne, 5 zincir, buradaki trabzanların tam ortasında sık iğne, 5 zincir, sık iğne, 5 zincir, sık iğne. Şimdi 5 zincir, sol kenar. Şöyle tutacağım, tekrar geçişimi görmeniz için. Hemen burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Sağ kenarı tamamladım. Şimdi şurada bakın şu yapmış olduğumuz boşlukta desenimizi yapmıştık. Şimdi burada 1, şurada 2 desen yapacağız. Yani 1'den 2'ye artırmayı da göstermiş olacağım. Şu iki noktaya desenlerimizi oluşturacağız. Zaten burayı yaptıktan sonra ve 3 desene de artırmayı da göstereceğim. Artık modelimiz rahatlıkla yapılabilecek durumda olacak. 5 tane zincir yaparak şuraya geçişimi yapıyorum. Şimdi burada fıstık yapacağım için ne yapmıştık daha öncesinde? 2 tane zincir yapmıştık. Tığımıza ipimizi dolamıştık ve şuraya 5 kere sardığımız fıstığımızı yapıyoruz. Hepsini tek seferde çıkarttık, kapattık. Arada 2 zincir yaparak bir tane daha fıstık yapıyoruz. Kapattık. Şimdi aradaki büyük boşluğu oluşturmak için 3 zincir yapıyoruz. Ve tekrar aynı yere 2 tane fıstık yapacağız. Arada 2 zincir olacak. Buraları dediğim gibi tekrar eden yerleri biraz hızlı geçiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sıkılmamanız için yapıyorum. Kapattım. Bakın burada 4 tane fıstığımı yine oluşturdum. Şimdi şu geçişi nasıl yapacağız onu da göstereceğim. 2 tane zincirimi yapıyorum. Şu noktaya sık iğne yapıyorum. Şimdi şurada küçük bir geçişe ihtiyacım var. O yüzden zincirimi 3'e düşürdüm. 3 tane zincir yaptım. Şuraya sık iğne ile geçtim. Bakın şimdi burada yapacağız fıstıklarımızı. O yüzden 2 tane zincir yaparak şimdi burada yapıyoruz. Tecrübeli arkadaşlarım eminim anladılar ama ilk defa yapanlar için böyle detaylı göstermeye çabalıyorum her zaman videolarımda. Ama sizi de fazla da sıkmak da istemiyorum. Videom çok uzamasını istiyorum. Hızlı yapıyorum o yüzden buraları biraz. Evet. Bakın ikinci desenimizi de yaptık. Yine çıkarken desenden 2 tane zincirimizi yapıp şuraya geçiyoruz. Yine 5 zincir ve sol kenara geçiyorum. Evet, buradaki fıstıklı sırayı da tamamladık. Şimdi şu trabzanlı sırayı tekrar yapıyor olacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Hemen devam edelim kaldığımız noktada. 5 tane zincir yapıyoruz. Burada sık iğne, 5 zincir. Bakın şu boşluğa geçeceğim. Burada trabzan yapıyorum. 6 tane. Şöyle tutayım. Şöyle bakalım. Şimdi yine 5 tane zincir yapalım. Şu boşluğun içerisine sık iğne, 5 zincir, buraya trabzan.
Şöyle bir kez daha bakalım. Evet, şimdi bitiriyoruz sıramızı. 5 zincir yapıyoruz. Sık iğne, 5 zincir sol kenar. Ben şimdi yeni sırayı da bir başlatacağım arkadaşlar. Bir kez daha göstereceğim sizlere. Hemen sıramın sonunu tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıramı başlarken hemen 5 zincirle başlıyorum. Yuvalarımızı oluşturacağımız sırayı yapıyoruz şu an arkadaşlar. 3 desene artıracağız biliyorsunuz. Onun için yuvalarını kuruyoruz. 5 zincir, sık iğne, 5 zincir, sık iğne, 5 zincir. Bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. 5 zincir de yapıyorum. Evet, 5 zincir yaparak sol kenara ilerledim. Hemen şöyle tutup tekrar göstereceğim. Bakın, bir üst sırada bu desenleri, bir tanesini şu noktaya, bir tanesini bu noktaya, birini de buraya yapacağız ve 3'e artırmış olacağız. Ben şimdi hemen şu başlangıcı da yapıp bir kez de öyle göstereceğim mantığını. Yeni sıramı da başlattım. Burada fıstıklarımızla oluşan desenimizi yaptık. 2 zincirle sabitledik. 3 zincirle ilerledim. Şimdi diğer desenimi bu noktada, sonrakini de bu noktada yapacağım arkadaşlar. Model anlatımı bu kadar. Ben şimdi tekrar büyük parçayı da göstereceğim. Bir kez de öyle bakıp vedalaşalım. Oldukça kolay oldu. Umarım güzel anlatabildim. Memnun kalmışsınızdır. Hemen diğerine bakalım. Evet, modelimiz angora iplikle de gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen bakalım. Eğer şal yapıp bitirdikten sonra nasıl kenar püskül yapacağınızı ve şu bitiriş kısmını bilmiyorsanız arkadaşlar, videomun uzamaması için onları göstermiyorum elbette, ama daha önce anlatmıştım. Bu videonun sonundaki oynatma listelerine lütfen göz atın. Baştan sona anlattığım videolarıma bakarak tamamlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.